Merhaba arkadaşlar, Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere çok kolay zırh örgü spor süeter modeli göstermek istiyorum. Malzemelerim 2 yumak Nako markasının Mohair Special yününden. Bir yumakta 100 gramda 550 metre yün var. Biz bu ipi çift kat olarak kullanacağız. Benim ipimin rengi taş rengi. Numara olarak da 69157. Bunu videomun açıklama kısmında da belirteceğim. Bir de zırh örgü yapacağımız için 8 milimlik ve 4 milimlik şiş gerekli. Süeter modelimiz çok kolay. Genç kızlarımız için bu süeterin boyunu modelimde göstereceğim gibi toplamda 50-53 cm şeklinde yapacağız. Daha uzun isteyenler bunu daha uzun tutabilirler. O zaman 2 yumaktan daha fazla kullanmanız gerekli. Ön ve arka aynı ilmek sayısıyla 91 ilmek olarak ben başladım. Bu 38-40 beden için. Diğer bedenlerin ilmek sayılarını da ayrıca vereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizin çok kolay olduğunu söylemiştim. Zırh örgü modeliyle süveterimizi örüyoruz. Ben 40 beden öreceğim ve kısa modelini yapacağım. Sizlere hem kısa ve hem uzunun ölçülerini ve bedenlere göre ilmek sayılarını çıkardım. Şimdi ilmek sayılarını vermeden önce bakın, 2 dümdüz örülen parça, omuzlarda verevlik var. Bu verevlik esnasında dar pagonlar yapacağız. Bunun da nasıl yapıldığını örgü esnasında anlatacağım. Başladığımız ilmek sayısıyla örgümüzün omuzlarına kadar örüyoruz. Omuzlarda da toplama esnasında yakayı oluşturuyoruz. Arka ve ön parçamız tamamen aynı şekilde örülen 2 parça. Farklı bedenlere göre önce ilmek sayılarını veriyorum. 36 beden için başlama ilmek sayısı 81, omuz sıralarında kesme sıra sayısı 10. 38 beden için başlama ilmek sayısı 85, omuzlarda kesme sıraları 11. Şu anki ördüğüm beden 40 beden. Başlama ilmek sayısı 91, omuzda kesme sıraları 12, 42 bedende başlama ilmek sayısı 95, omuzlarda kesme sıramız 13, 44 bedende başlama sayımız ilmek olarak 101, kesme sıralarımız 14 ve 46 bedende de ilmek sayımız 105, omuzlarda kesme sıramız 15. 46 bedenden sonra her bir sonraki beden içi ilmek sayımıza artı 4 şeklinde ilmek ekliyoruz ve omuz sıralarını ise artı 1 şeklinde yapıyoruz. Kısa spor süveterimiz için başladıktan sonra 40 santimetre herhangi bir artırma veya kesme yapmadan örüyoruz. Daha uzun basenlerde isteyenler için bu ölçü 50 santimetre. Tabii ki sizin boyunuza göre bu 40 veya 50 santimetre fark edebilir. Yapmak istediğinizde modeli uygulamaya başlamadan önce karar vermeniz gerekiyor. Eğer bele kadar bir uzunluk istiyorsanız, yani genç kızlarımız için özellikle uygulamak istiyorsanız 2 yumak yeterli. Ancak 40 bedene kadar, 40 bedenden sonra kısa da olsa 3 yumak gerekli. Uzun örmek isteyenler için 3 yumak, daha büyük bedenlerde 3 yumaktan da fazla gerekebilir. 40 beden içi ben 91 ilmekle süeterime başladım. Başlangıç sırasından itibaren zırh örgü yapıyoruz. Bunun nasıl yapılacağını biraz sonra daha az bir ilmek sayısında anlatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi süeterimizin arka ve ön kısımlarını nasıl ördüğümüzü göstermek için daha az ilmekle, 91 değil de 11 ilmekle zırh örgü modelinin yapımını size anlatacağım. İpimizi çift kat kullanıyoruz. İlmeklerimizi kalın şişimize, yani 8 numaralı şişimize atıyoruz. Şöyle ipimin ucundan düğüm şeklinde ilk ilmeği oluşturdum. Bu ilk ilmekten sonra
basit örgüye başlama tekniğiyle 10 ilmek daha atıyorum. Biz süeter için ilk ilmekten sonra 90 ilmek daha atacağız. Şimdi toplam 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek attım. Bunu 91 ilmek olduğunu düşünelim. İlmekleri attıktan sonra dönüyorum. Döndükten sonra ilk sıramı ince şişimle, 4 numaralı şişimle başlıyorum. Bakın ilk sıramı ne şekilde örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Bu çok önemli. Daha sonra süeterin dikişinde nedenini anlatacağım. İkinci ilmeğim ters. Burası bizim örgümüzün ön yüzü olacak. İpimi arkaya alıyorum. Zırh örgü yapıyoruz. Bir sonraki ilmeğim düz. Ancak normal bu şekilde değil de ilmeğin arasından batıyorum. Arka ipinin içinden şişimi çıkardım. İpimi aldım, düz ördüm. İpi öne aldım. Sıradaki ilmeğim ters, normal, ters ördüm. Yine ipimi arkaya aldım. Bir sonraki ilmeği düz öreceğim. Bir ters, bir düz örüyoruz. Ancak düz ilmekleri bu şekilde değil. Tekrar söylüyorum. İlmeğin ortasından batıyoruz. Şişimizi arkaya çıkarıp arka ipin içinden düz örüyoruz. İpi öne aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Yine ip arkada, bir sonraki ilmeği arka ipinin içinden düz örüyorum. İpi öne aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Yine ipi arkaya aldım. Bir sonraki ilmeğimi arka ipinin içinden düz ördüm. İpi öne aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı bitirdim. Döndüm. Şimdi 8 numara şişimle örüyorum. Arka yüzdeyim. Burası örgümün arka yüzü. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğime bakıyorum, düz. Bu arada örgü her iki yüzde aynı şekilde örülüyor. Düz ilmeğimi yine arka ipinin içinden, bakın battım, şişi arkaya çıkardım, düz ördüm. İpi öne aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Onu normal ters ördüm. Bir sonraki ilmeğim düz. Yine ipimi arkaya aldım. Bu düz ilmeği bakın arka ipinin içinden düz olarak ördüm. İpi öne aldım. Bir sonraki ilmeğim ters. Onu ters ördüm. Yine ipimi arkaya alıyorum. Sıradaki ilmeğim düz. Arka ipinin içinden düz örüyorum. Yine ipi öne aldım. Tersi. Normal ters örüyorum. Düz ilmeğe geldiğimde ip arkada. Arka ipinin içinden şişi çıkararak düz örüyorum. Yine tersi, normal ters örüyorum. Düz ilmeğime geldiğimde ipi arkaya alıyorum. Arka ipinin içinden düz örüyorum. Kenar ilmeğimi her zamanki gibi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Sıram bitti, yine döndüm. Bir sıra daha gösterelim. Bakın ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumu nasıl anlıyorum? Her iki tarafı aynı şekilde örüyorum. Ön yüzde bir sıra düzlerim daha kabarık oluyor. Bakın şu şekilde, arka yüz şu şekilde. Şimdi yine
İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters, ipimi öne aldım. Normal, ters ördüm. Bir sonraki ilmeğime bakıyorum, düz. İpimi arkaya alıyorum. İlmeğin içine batarak şişimi arkaya çıkarıp ilmeği arka ipinin içinden düz örüyorum. İpi öne aldım. Sıradaki ilmeğim ters, normal, ters ördüm. Yine ipimi arkaya aldım. Bir sonraki ilmeğim düz, arka ipinin içinden düz ördüm. Yine ipimi öne aldım. Ters ilmeğimi normal, ters ördüm. Sıradaki düz ilmeğimi ipimi arkaya alarak arka ipinin içinden düz ördüm. Yine ipimi öne aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Düz ilmeğimi arka ipinin içinden düz ördüm. İpimi öne aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi her iki yüzde aynı şekilde örerek sadece şişlerimiz bir sıra 8 numarayla bir sıra 4 numarayla örerek örgümüze devam ediyoruz. Bakın ön yüzde düz ilmeklerimiz kabarmaya başladı. Bu da örgümüzün arka yüzü. 40 beden için bu şekilde 91 ilmekle başlayarak bakın kısa model için 40 cm, uzun model için 50 cm örüyoruz. Herhangi bir artırma azaltma yapmıyoruz. Her iki tarafta aynı örüyoruz. Bakın duruşu çok güzel. Şimdi bu şekilde ben kısa modeli yapıyorum. 40 cm örüyorum. 40 cm ördükten sonra bakın ön yüzde omuzlarda kesme yapacağım. Örgümün 5'er ilmeğini kenarlarda götürerek dikişin kenarına pagonlar oluşturacağım. O yüzden 5'er ilmeğimi ayırıyorum. Her iki kenardan sayıyorum. 2, 4, 5. Buraya bir işaret koydum. Aynı şekilde bu taraftan 2, 4, 5 ilmek saydım. Bir işaret de buraya koydum. Şimdi ön yüzdeyim. En son ilmeklerim kalın şişimde. İlk ilmeğimi her zamanki gibi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Bunu ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın bir sonraki ilmeğim düz. Düz ilmeği arka ipinin içinden düz ördüm. İpimi öne aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir sonraki ilmeğim düz. Düz ilmeği arka ipinin içinden düz ördüm. Bakın işaretimden hemen önceki ilmeğim ön yüzde düz olmasını istiyorum. O yüzden 2, 4, 5 ilmek bıraktım. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra bakın ipimi öne aldım. İşaretimi aktardım. Sırada 1, 2, 3 ilmeğimi birlikte normal ters olarak kesiyorum. Böylece arada yine bir ters örmüş oldum. İpimi arkaya aldım. Bir sonraki ilmeğim düz. Düz ilmeğimi yine arka ipin içinden düz örüyorum. İp önde, ters ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Düz ilmeğimi arka ipin içinden düz ördüm. Öne aldım. Tersi ters ördüm. Şimdi bu şekilde şuradaki işaretime, bu 5 ilmeğe 3 ilmek kalana kadar devam ediyorum. Şimdi işaretime bakın 3 ilmeğim kaldı. En son arka ipinin içinden düz ördüm. Şöyle göstereyim. Şimdi ipimi öne aldım. Bu 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. Omuzlarda toplamaya başladım. Ters ördüm, ipimi arkaya aldım, işaretimi de aktardım. Sıradaki ilmeğim düz, arka ipinin içinden düz.
Bir sonraki ters, normal ters örüyorum. Sıradaki düz ilmeğimi arka ipinin içinden düz, bir sonraki ters, normal ters örüyorum ve kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı bitirdim. Döndüm. Arka yüzde kesme yapmıyorum. Arka yüzde normal örüyorum. Sadece ön yüzlerde yapıyorum. Bakın ilk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Arka ipinin içinden düz ördüm. İpimi öne aldım. Tersi normal ters ördüm. İpi arkaya aldım. Düzü arka ipinin içinden düz ördüm. Yine ipimi öne aldım. Tersi normal ters ördüm. İşaretimi aktardım. İpimi arkaya aldım. Şimdi bu düzü de bunu da yine arka ipinin içinden düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Tersi ters ördüm. İp arkada. Düzü arka ipinin içinden düz ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar arka yüzde kesme yapmadan gidiyorum. Kenar ilmeğe geldim. Kenar ilmeğimi yine her zamanki gibi ters örerek sıramı bitirdim. Arka yüzde herhangi bir kesme işlemi yapmadan işlemimi tamamladım. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Ön yüzde yine aynı şekilde bakın. Kenar 5 ilmekten sonra 3 ilmek ters birlikte kesiyorum. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters, bunu ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Düz ilmeğimi arka ipinin içinden düz ördüm. İpi öne aldım. Tersi ters ördüm. Düz ilmeğimi ipimi arkaya alarak arka ipinin içinden düz ördüm. Bunlar benim omuzdaki pagon için kullanacağım ilmeklerim. İşaretimi aktardım. Şöyle ipimi öne alayım, işaretimi aktardım. Şimdi yine bakın ters ilmeğim, düz ilmeğim, ters ilmeğim. 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. En son düz örmüştüm, arka ipinin içinde bir ters ördüm. 3 ilmeği toplayarak yine sıradaki düz ilmeğimi arka ipinin içinden düz ördüm. Tersi normal ters örüyorum. Düz ilmekleri arka ipinin içinden düz örüyorum. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. Yine sol taraftaki işaretime 3 ilmek kalana kadar. Evet, yine işaretime 3 ilmek kaldı. En son bakın düz ördüm arka ipinin içinden. İpimi öne aldım. İşaretimden önceki 3 ilmeği sol tarafta, sağ tarafta ise işaretten sonraki 3 ilmeği ters olarak kesiyorum. İşaretimi aktarıyorum. İpimi arkaya alıp yine örgüme devam ediyorum. Düz ilmeğimi arka ipinin içinden düz örüyorum. Tersi normal ters örüyorum. Yine düz ilmeğim var. Arka ipinin içinden düz. Ters ilmeğimi normal ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı bitirdim. Şimdi ön yüzde ikinci kez kesme yaptım. Arka yüzde normal örgüyü örüyoruz. Düzü arka iplerin içinden düz, tersi normal ters örüyoruz. Bu kestiğimiz ilmeklerimiz arka yüzde düz ilmek. Bunları da arka iplerin içinden düz örerek örgümüze devam ediyoruz. Bu şekilde ön yüzden tekrar söylüyorum. Sağ kenarda işaretten sonra 3 ilmeği ters, sol tarafta ise işaretten önce 3 ilmeği ters keserek, arka yüzde ise örgümüzü normal örerek devam ediyoruz. Ne kadar örüyoruz? Bu kesme sayısı 12 olana kadar, şu ana kadar ikinci kez ön yüzde kesme yaptık. 10 kez daha aynı şekilde ön yüzde kesme yapıyoruz. Arka yüzde ise herhangi bir kesme yapmadan örüyoruz.
Evet arkadaşlar, şimdi bakın 12 kez ön yüzden kesme işlemimi tamamladım. Hemen şöyle arka yüzden saymak daha kolay. Bakın arkasını çevirdiğimizde ilki burada, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 kez kesme işlemimiz hazır. Bakın burada kenar şeklinde 5 ilmeğimiz gitti. Arka kısmından da bu şekilde 5 ilmek geldiğinde bu süveterimizin hemen omuzlarında bir pagon şeklini alacak. Şimdi en son 12. kesmemi ön yüzden yaptım. Arka yüzden yine normal herhangi bir kesme yapmadan örgümü örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi, düz ilmeğimi arka ipinin içinden düz ördüm. Yine zırh örgümü örüyorum. Son ilmeğe kadar arka yüzden zırh örgümü örüyorum. Kenar ilmeğime geldim. İpimi öne aldım. Kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı bitirdim. Son 12. kesmenin arka sırasını ördüm. Şimdi ön yüze geldiğimde tüm ilmeklerimi kapatıyorum. 91 ilmekle başlamıştım. 12 kez 4'erden her iki taraftan 2 2 4 48 ilmek kestim. Şu anda şişimde 43 ilmeğim kaldı. Bu 43 ilmeğimi ön yüzde kapatıyorum. Sıradaki örme işlemimde 4 numara şişim var. Şimdi ben daha rahat olsun diye 4 numara çorap şişi kullanarak kapatacağım. İlk ilmeğimi kapatma işleminde örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Şimdi bu kapatmada ilmeğin şekline göre örüyoruz. Tersi ters, düzü düz. Bakın sıradaki ilmeğim ters, ipimi öne aldım. Ters ördüm. Bir önceki ilmeğimi bu ilmeğin üstünden geçirdim. Bir sonraki ilmeğim düz. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeğimi düz örüyorum. Artık arka ipinin içinden değil, kapatma olduğu için normal düz ördüm. Yine bir önceki ilmeği bunun üstünden geçirdim. Sıradaki ilmeğim ters, ipimi öne aldım. Bu ilmeğimi ters ördüm. Yine bir önceki ilmeği bunun üstünden geçirdim. İpimi arkaya aldım. Bir sonraki ilmeğim düz. Düz ördüm. İlk ilmeği bunun üstünden geçirdim. Yine ipimi öne aldım çünkü sıradaki ilmeğim ters. Tersimi ters ördüm. Sağ şişimdeki ilk ilmeği bunun üstünden geçirdim. İpi arkaya aldım. Bakın bir sonraki ilmeğim düz. Bunu düz ördüm. Yine sağ şişimdeki ilk ilmeği bunun üstünden geçirdim. Bakın şu şekilde kapatma oluşuyor. Son ilmeğe kadar bu şekilde devam ediyorum. Kenar 2 ilmeğe geldim. Sıradaki ters ördüm. Bir önceki ilmeğimi üstünden geçirdim ve kenar ilmeğimi de her zamanki gibi ters örerek bir önceki ilmeğimi bunun üstünden geçirerek sıramı tamamladım. Şöyle ilmeği çektirdim. Bakın kapatma işlemim hazır. Ve böylece süveterimin bir parçası da tamamlanmış oldu. Bunlar omuzlar. Buralardan dikiyoruz. Şimdi dikmek için biraz uzun ip bırakarak ben ipimi kesiyorum. Şu taraftan dikişi yapmak için. İpimi kestikten sonra şu son genişlettiğim ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu ipimle şu omuz kısmını dikeceğim. Bakın parçam şu şekilde hazır. Parçanın ölçülerini de verelim. 91 ilmekte genişliğim 51 santimetre oldu. En son boy 53 santimetre oldu. Kesmelere kadar boyu zaten daha önce de vermiştim. 40 santimetre. Daha uzun isteyenler 50 santimetre olarak tutabilirler. Şimdi 12 kesmede omuz uzunluğu ne olmuş? Bir de ona bakalım. Şu şekilde 19 santimetre omuzlar ve yakama kalan 43 ilmekten kapattıktan sonra yaka genişliğim 28 santimetre. Hafif kayık yaka şeklinde bu şekilde. Şuradaki pagon 5'er ilmek yakanın dikildikten sonra çok hafif bir kenarlardan
ovallenmesini sağlayacak. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar bir parça daha örüyoruz. Evet arkadaşlar, zırh örgü süveter modelimin ilk videosu bu kadar. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Eğer videomu ve modelimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Zırh süveter modelinin devam videosunda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.